Öncelikle bir konuda konuşmaya başlanırken adet olmuş üzere kişi kimdir, adı nedir şeklinde bir giriş yapılır. Ben de genellikle Sadun Ersin olarak bilinen ismin başında bir de Hüseyin ismi vardır. Göbek adı. Hüseyin Sadun Ersin. Ama ben sanat hayatımda, akademik hayatımda Hüseyin ismini hiç kullanmadım. Ama burada onu belirtmekte yarar var. Kökenimiz hakkında, yani aile kökeni hakkında çok özet bir şey vermemiz gerekirken bizim ailemizde bir çok değerli bir abimiz vardı. Özellikle belirli bazı harplere, savaşlara girmiş ve oralarda esir olmuş ve kaymakamlık rütbesine kadar gelip İnebolu'da, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kaymakamlık yapmış olan bir büyüğümüzün yapmış olduğu bir aile seceresi vardır. Bu secerede tabii ki ayrıntılara girer. Ben bunlara şimdi girmek istemiyorum. Ama belirtmeden geçemeyeceğim bir şey vardır. Bir aile lakabımız var bizim. Tabii ki henüz daha soyadı kanunu çıkmadan önce aileleri lakaplarıyla andırdı. Bizim ailemizin lakabı da Ağa Hüseyin oğulları şeklinde geçer. Tabii ki 1926'daki soyadı kanunundan sonra artık bu lakap hiçbir zaman için kullanılmamıştır. Ve Ersin soyadını almış olmakla bundan sonra aile lakabımız Ersin şeklinde yer almıştır. Doğuşumu belgelere dayalı olarak söyleyecek olursak İstanbul Beylerbeyi semtinde 1930 yılında doğmuş olduğumu yazarlar nüfus kağıdımda ama benim 2 tane doğuş günüm var. Bir tanesi gerçek doğduğum tarihi babamın ifade ettiği gibi 20 Ocak 1930 olarak kayda geçmiştir. Bir de nüfus müdürlüğüne gidilip herhalde resmi kaydın alınmış olduğu gün 27 Ocak 1930 olarak geçiyor. Yani artık hangisi işinize kolay gelirse onu kullanabilirsiniz. Ben şahsen 1930 yılının 20 Ocağı'nı gerçek doğum tarihimi kullanıyorum ama resmi doğum tarihim 27 Ocak'tır. Bunu da belirtmiş olayım. Beylerbeyi Boğaziçi'nde çok güzel bir semt. Özellikle adına izafeten Beylerbeyi gerçekten pek çok beyin sanatçıların ve Türkiye'de isim yapmış pek çok insanın yer etmiş olduğu bir mahallede doğdum. Yani Beylerbeyi pek çok değişik insanlar yetiştirmiştir. Bunlardan yani birkaç tanesini hatırlayabildiğim kadarıyla mesela Haldun Taner Beylerbeyi'dedir ve çok da iyi dostum olmuştur. Ondan sonra şairler yetiştirmiştir. Galatasaray Üniversitesi'nin müdürlerini yetiştirmiştir. Ve de günün birinde akademide de Güzel Sanatlar Akademisi Başkanı olarak Sadun Ersin'i de yetiştirmiştir. Aslında ilk başta güzel sanatları düşünmüyordum. Müziğe eğilimim vardı. Hayvanları çok sevdiğim için veterinerliği düşünüyordum. Bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gördüm. Fakat o yıllar biraz çalkantılı dönemlerdi. Siyasi işte terör olayları. Çok fazla eğitim yapamadık. Eğitimimiz hep kesintiye uğruyordu. O dönemde de babamın başkanlık yılları akademide. Ve gerçekten işte performanslar, sergiler, etkinlikler, konserler oluyordu akademide. Ve ben okul tatili olduğu için, sürekli eğitim kesintiye uğradığı için
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki bu etkinlikleri ziyaret etmeye gidiyordum. Tabii benim için aslında çok şok edici oldu. Çünkü birdenbire Fen Fakültesindeki o kasvetli ortamdan sonra bir sanat ortamının içinde kendimi bulunca sergilerin, performansların içerisinde ben kesinlikle sanatçı ya da tasarımcı olmalıyım dedim. Ve okulu bırakıp, Fen Fakültesindeki biyoloji bölümünü bırakıp güzel sanatlara yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. Tabii bu arada ilk öğretmenim babam oldu. Aslında çocukluk yıllarında da benim resim yapmamı istiyordu. Fakat ben direniyordum ona. Sadece akademiye o şekilde ziyaret ettikten sonra akademiyi karar verdim ve beni desen çalıştırmaya başladı. Yani ilk resim konusunda öğretmenim o oldu. Sonra Neşet Günal ve babamın hocası Sabri Berkel, hocaların hocası Sabri Berkel'le ve Neşet Günal'la uzunca bir süre desen çalıştım. Akademiye girişim o şekilde oldu, grafik tasarım bölümüne. Babam tabii ben küçük yaşlarımdayken dahi sanatı sevdirirdi ve müzelere giderdik. Hatta İtalya'daki, Floransa'daki, Roma'daki müzeleri ziyaret ederdik. Onun özellikle heykele, resme çok fazla ilgisi vardı. Tasarımcı olmakla birlikte çocukluğunda sanata, heykel sanatına, resim sanatına çok büyük bir ilgisi olduğunu keşfediyor babası ve akrabaları. O şekilde zaten akademiye giriyor. Akademide o zaman yabancı hoca yoktu. Yalnız biz buraya girdiğimiz zamanlar bizden önce Atatürk zamanında Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş olan hocalardan bizim bölüme de birçok hoca gelmiş. Tıpta, ondan sonra hukukta, mimaride birçok hoca gelmiş. Heykel. İşte bunlardan bir tanesi de Profesör Sü. Normandiya gemisinin mimarı olarak adlandırmışlar. Bunu ben görmedim. Bizim arkadaşlardan, orta kısımda olan arkadaşlardan iki tanesi bu hocaya yetişmiş. Fakat bu Profesör Sü burada çok kısa bir süre kalmış ve buradan ayrılmış. Yalnız bu akademide böyle bir bölümün kurulmasının öncüsü olduğu söyleniyor idi. Sadun Ersin. Bu çok önemli. Sadun Ersin bizden önce gelip orta kısmı bitirmiş ve yüksek kısma geçmiş arkadaşlarımızdan birisidir. Fakat iç mimarlıkta çok güçlü sonradan eserler vermiş bir arkadaşımızdır. Bizim zamanımızda bizim sınıf arkadaşımdı. Fakat bizim bir yerde de hocamız idi. Onu da söylemem lazım. Hem benim sınıf arkadaşımdı ama bizlere çok iç mimarlık hakkında ve sanat hakkında çok şey öğreten kişidir. Zaten Sadun akademiyi bitirdikten sonra da İtalya'ya gitti. İtalya'da da bir eğitim gördü. Ondan sonra döndü. Fakat daha İtalya'ya gitmeden önce de bizim iç mimarlığın yaşamasında, kurulmasında çok önemli roller almış. Sonradan da üniversite kanunu gereğince profesör olan kişilerden biridir. Sadun Bey ile beraber esas sonradan çalışmalarımız derneğin ve daha doğrusu odanın kuruluşu. Odanın kuruluşunda ben dışarıdan çalışıyordum, Sadun da içeriden çalışıyordu. Odanın kuruluşunda akademinin yazısı da çok önemliydi. Biz akademiden bazı yazılar aldık. Bu yazıları almada da Sadun Bey'in çok faydası oldu. Cemiyetimiz ilk kurulurken biz işte Baki de ön ayak oldu. Ben, Baki, birkaç kişi daha kurduk. Epey de olarak çalıştık. Yani fedakarlık ederek falan ama sonradan bir yerde tıkandı. Arkadan ne oldu bilmiyorum. Belki
Tabii mimarlar çünkü hiç hoşlarına gitmiyordu. Onlar mesleğe sahip olmak istiyorlar, kendileri yapmak istiyorlar. İç mimari diye bir kısmı kabul etmek istemiyorlardı. Sadun Ersin Hoca'yla bizim tanışmamız ve benim akademili olmam onun sayesinde oldu. Ben Atatürk Eğitim Fakültesi'nde, eski adıyla Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde hocalık yaptığım dönemlerde özellikle Almanya'daki yaptığım ihtisastan sonra Türkiye'ye dönüp orada hocalık yaparken kurduğum bir atölye var. Bazı teknikleri içeren bir atölyeydi. Ağırlıklı serigrafi ve gravür dersleri veren bir hocayım ben. Ve grafik bölümü vardı akademinin ve maalesef grafik bölümü içerisinde böyle bir eğitimi veren hoca da yoktu, atölye de yoktu. Derken bir gün Sadun Hoca arkadaşları vasıtasıyla beni tanıma fırsatı buldu ve beni akademiye almak için projeler ürettiler. O zaman akademi özel bir kurumdu ve bu özelliğiyle aslında Sadun Hoca gibi çok değerli, dışarıda eğitimini yapmış, dünya görüşü geniş, perspektifi geniş bir hoca olması hasebiyle o zamanki dekanlık başında olan dekan arkadaşımız ve yine bir ressam arkadaşımız aracılığıyla buluşma imkanı bulduk. Benim atölyeme gelip benim Türkiye'de birçok atölyede olmayan donanımlı bir atölye içerisinde yapılan üretimler, Türk sanatının bütün büyük ustalarına gelip çalıştığı bir atölyede üretilen serigrafiler, gravürler ve litografileri gördüklerinde bu atölyenin akademide kurulması lazım geldiği konusunda beni davet ederek bizde hoca olur musun teklifi getirdiler. Bu teklif benim için çok cazipti ve Türkiye'nin hatta o zaman politik olarak zor günler yaşadığı bir dönemdi. Akademinin özerk olması beni çok cezbetmişti. Efendim ben 73 yılında akademiye girdiğim zaman akademi pasif bir dönemini yaşıyordu. Şimdi neredeyse 140-150 senelik kurucu bir ana kurumdan bahsediyoruz. Bunun çok çalkantılı dönemleri var. Bunun yanında çok aktif dönemleri de var. Ve bu dönemlere baktığımız zaman aynı anda Türkiye'deki sanat olayını, tasarım olayını etkilediğini görüyoruz. Yani eş zamanlı üst üste çakıştırdığımız zaman. Girdiğim zaman böyle pasif bir dönemiydi. İç çekişmelerin olduğu bir dönemdi. 73'te fakat Sadun Hoca başkan seçildi. Zannediyorum tarihleri artık düzeltmek gerekiyor. Ben çünkü anımsadığım kadar söyleyeceğim 77 yılıydı. Ya da 75-76 olabilirdi. Çünkü ben daha yeni ateşli bir öğrenciyim. Ve Sadun Hoca akademi başkanı olduktan sonra çok hızlı bir şekilde okul değişmeye başladı. Nedir bu değişiklik biliyor musunuz? İnsanlar sanat konuşmaya başladı. Daha fazla üretmeye başladı. Sanatta olabilecek atılımları, dünyada neler yapıldığını, bizim ne yaptığımızı sorgulamaya başladık. Ki öğrenciyiz, düşünebiliyor musunuz? Öğrenciler sorguluyor bunu ve aynı zamanda hocalar da sorgulamaya başladı. Çok böyle heyecanlı bir dönem başladı bizim için. Sadun hocamla tanışmam ki benim için son derece çok önemli, hayatıma dokunan bir insandır. İlk asistanlık başvurumdu. Kadir Has Üniversitesi'nde 2000'lerin başıydı. Yani 2004 yanılmıyorsam. Araştırma görevliliği başvurusunda bulunmuştum ve sonra beni jüriye çağırmışlardı. Jürimde Sadun Hoca vardı. İlk karşılaşmamız, İlk diyalogumuz o zaman olmuştu. Ama
inanın bana o jüride tavrı, sorduğu sorular, kibarlığı, insaniyeti, yani karşısındakini sakinleştiren tavrı o kadar güzeldi ki o zaman ben kesinlikle bu hocamla çalışmam gerekiyor demiştim. İlk daha o gün. Sonra jüri bittikten sonra kabul edildim. Sadun Hoca ile birlikte çalışmaya başladım. Sadun Hoca o dönem Kadir Has Üniversitesi'ndeki iç mimarlık bölümünün kurucularındandı. Sadun Ersin. Sadun Ersin'di. Sadun Ersin yeni İtalya'dan gelmişti. Asistan olarak çalışıyordu. Ve işte dediğim gibi daha çok kötü tasarım yapacağınıza Batı'nın, İtalya'nın özellikle çizimini kendinize hedef alın gibilerden, yani o tarz bir etkiyle. Biz 58 mezunuyuz akademiden. 57-58, evet 57-58 mezunuyuz. O zaman da hep böyle bir mobilya işine girmeyi düşünüyorduk. Fakat bunu daha çok İstanbul'da yaparız diye düşünüyorduk. Ama biz evlendikten sonra eşim Ankara'da askerlik yapmaya başladı. Ve askerliği sırasında da bir marangozla tanışıyor. Altan isimli. Yaptığı işleri görüyor. Çok beğeniyor işçiliğini. Ve Ankara'yı da, o zamanki Ankara çok hoşuna gitmişti eşimin. Esas kendisi İstanbulluydu. Ama çok medeni bulmuştu Ankara'yı o zaman. Yani tertemiz, böyle yeni yeni galeriler açılmış. İnsanlar böyle sanatla ilgili, operayla, tiyatroyla falan hoşuna gitti. Ve dedi ki biz bunu niye Ankara'da açmıyoruz? Ankara'da açalım. Ve biz oraya işte sanıyorum 60 falan senelerinde açtık. Yani 59-60 falan. Öyle. Hakikaten böyle bir ilgi çektik. Çünkü o tarz işte Selçuk Milar'dan başka onun galerisinde ilk defa böyle Nezih Eldem'in ve Turgut Cansever'in eşyaları teşhir ediliyor. Yani biz yalın, işlevsel, zamanı mekana uygun. O arada belki etkisinde kaldığımız bir takım batıdaki gelişmeleri de takip ederek o çizgide devam ettik. Ben Cafer Haki Ali Bey'in oğlu. En küçük evladıyım. Okulda, ilkokulda falan başarılı olduk derken akademiye girdim. Doğuştan resim yapma kabiliyetim vardı. Hani sınıfta yaptığım resimler vesaireyle hemen derhal ön plana çıktım. Yani daha talebeyken orada bir profesör gibi şey görmeye başladım. İtibar görmeye başladım. Hani yarattığım eserler ünlü oldu. İçten gelen ve mantığa dayanan estetiği lanse ederek yaptım bütün eserlerimi. Biz ağaçları çok iyi tanıyoruz. Mesela yaptığımız mobilyalarda beyaz görünüşü olan diş budak ağacını seçerdik. Meşe ağacını seçerdik. Sandalyede gürgen ağacını seçerdik. Ayrıca Avrupa'yı ağaçlar da vardı. Ve bu ağaçları da
klasik mobilyalar yaptığımız zaman kullanırdık. Fabrika daha modern ve düzgün hatlı mobilyalara sebep olmuştur. Hani bir büfenin uzunluğu falan gayet rahatlıkla elde edilebiliyordu. Abim mimardı, akademideydi. O bana yol gösterdi. Ben de akademiye girip iç mimar oldum. Abim beni etkilemiştir. Abim mezun olduktan sonra büyük işler almıştır. Ve o işlerin dekorasyonlarını bana yaptırmıştır. Hani bu mevzu inkişaf etmemde de çok yararlı olmuştur. Sadun'u gayet iyi hatırlıyorum. Yani simasını, her şeyini de hatırlıyorum. 60'lı yıllar, tabii ben 60'ın altına inemiyorum ama 60'lı yıllardan bu, şöyle diyeyim, 1968'de ayrıldım ben, İtalya'ya gittim. O yıllar arasında İstanbul hayatı, İstanbul olduğum için o zaman böyle o yeni sanki meslek yeni yayılmaya başladı. Meslekte yeni düzenler başladı. İşte dekorasyon, iç mimarlık hizmetlerini anlamaya başladı insanlar. Evlerini, iş yerlerini, konutlarını, belki bunun demin söylediğim gibi İzmir Fuarı'nın da çok büyük etkileri vardı. İnsanlar evlerini iyi kullanılan yeni modayla nasıl yapılabilir, iç mimarlığı yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Zor ama o gidişat öyle başladı. Yani ben ilk kuşak değilim tabii orada. Bizden evvel çok kuvvetli bir kuşak vardı mezun olan. İşte o Fikret Anlar filan zannederim rahmetli. Onlar, o gruplar yavaş yavaş işte burada mobilya mağazaları açılmaya başladı. Hiç unutmuyorum, bu gördüğünüz Rumeli Caddesi'nde. Sonra aşağıda Moderno vardı. Onlar yeni açmışlardı. Yeni böyle 2-3 tane yavaş yavaş mobilya satış, mobilya yapıp o zaman Rum ustalar vardı, Ermeni ustalar vardı tabii, mobilyacılar. Ama bunlar hep çalışırlardı. Stil çalışırlardı işte. Louis XVI, Louis XV, yani biraz daha neoklasik, o Art Nouveau bile değil. Yani o böyle değişik bir sistem çalışılırdı. O ara bu hocalarımız onlara bu modernizmi de öğrettiler. Onlarla deneyimler yaptılar. Sadun Hoca da çok deneyimli bu işte. Yeni mobilyalar yaptılar. Hatta şöyle söyleyeyim, Sadun Hoca ile benim tanışmam nasıl oldu biliyor musunuz? Sadun Hoca'yı ben nereden tanıdım? Rahmetli teyzemle eniştemin evini yapmıştı Maçka'da. Ben de akademiye girerken dediler ki bak, bu evi Sadun Ersin yaptı içinin. Yani bir apartman dairesinin dekorasyonu diyeyim. Dekorasyon lafı da pek hoşuma gitmiyor ama iç mimarlığını. Bakıyorum böyle, Allah Allah. Mobilyalar işte Sarine'nin, o hiç unutmam, koltuklarını yapmış. Orta bir masa var. Çok güzel. Renk uyumu. Duvar renkleri gözümün önünde, maviler, kırmızılar. O bazı pastel renkler işte birbirine karşıt renkler ama çok uyumlu. Tekstiller, tekstil malzemesi, döşemeler. Gözümün önünde, ama o zaman fotoğraf da çekmiyordu ki, çocuğuz yani, makine de yok. Keşke çekseymişim. Mesela duvarda da böyle 2-3 tane resim var ama o resimler de o zamanın önemli Türk ressamlarından, klasik filan değil, gayet böyle modernist kuşlar filan vardı böyle, çok enteresan. Hep onun şeyinde yapılmış işler. Lambalar, lighting müthiş böyle bir 1950-55 yılları arasının bir dekorasyonda. Bunu Sadun Ersin, kim dedim Sadun Ersin? İşte hoca, üniversitede yeni geldi İtalya'dan. Filan, hayran kalmıştım o teyzemin
evindeki yapılan sisteme. İlk deneyimlerim gerçekten çok hoş. Şimdi çok genç bir öğrenci düşünün. Güzel Sanatlar Akademisi o zaman tam biz buradayken Mimar Sinan Üniversitesi oldu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmişsiniz. Hayaliniz o. Kapıdan girdiniz ve tam şu katta karşınızda bir balkon var ya, orada rektörlük vardı. Sadun Hoca orada duruyor. İlk gördüğüm kişi üniversitede. Rektör nedir bilmezsiniz o yaşta. Birbirimize sorduk kim? Yeni gelen öğrencileri oradan karşılıyordu hocam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diye. İlk deneyimim bu, daha ne olsun. Şöyle çok önemli bir katkısı oldu. Sadun Hoca iç mimarlık, dış mimarlık gibi bir ayrım yapmazdı. Mimarlığı bir bütün olarak ele alırdı. İçinin tabii tasarım kısmı ayrı bir boyut, statik ayrı bir boyut. Ama ekip çalışması konusunda çok iyiydi hoca. Yani hepsi birbirine saygı gösteren bir ekip, iç mimarlık ve binanın diğer bina işte statik malzeme vesaire gibi konularını beraber tartışarak bu işleri yürütürdü. Zaten o çalışmalarda bulunmuş olmak bugün benim kariyerimin herhalde çok önemli bir parçası. Yani iç mimarlığa katkısıyla beraber mimarlığa katkısı var. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi daha çok sanat ağırlıklıydı. Tatbiki Güzel Sanatlar daha çok atölye ağırlıklıydı. Ve Almanlar kurmuştu orayı, Alman tekniğiyle. Hatta bazıları benim hocaları da vardı Alman. Ben bu tarafı daha tercih ettim. Bir de o 4 senelikti, bu 5 senelikti. Yani biz yüksek iç mimar ünvanı alabilirdik. Lisansüstü diyebileyim, şimdi öyleydi. Bir de bina olarak falan daha güzeldir tabii. Bizim çok eğlencelidir iç mimarlık, Güzel Sanatlar Akademisi. Dışarıdan çok müşteri gelir oraya böyle. Rahat bir havası vardır çünkü. Gerçi ben hiç onları yapamadım, yaşayamadım. Çok fazla öyle kantini bile bilmem hakikaten. Hakikaten bilmem. Boş vaktim varsa kütüphaneye gider bir şeyler bakardım. İyi bir öğrenciydim yani. Sanat Üniversitesi'nin benim akademiye girdiğim 1977-78 yılları içinde zaten 75'ten itibaren akademi başkanıydı o dönemde. Bizim için tabii iç mimarlık bölümünün hem başkanı olup hem de akademi başkanı olması bizim için bulunmaz bir kıymetteydi. Genel tasarım derslerimiz ve işte oturma eylemi, ünlü tasarımcılarla ilgili en çok asistanlarıyla çalışsak da o zamanlar bir söylenti gibi de olsa akademik yapımızın değişmesi ve bu değişikliğin içinde de bizim bir üniversiteleşme faktörümüz doğmuştu. Biz nedense o dönemde buna biraz karşı çıkıyorduk. Çünkü bir sanatçı kimliği vardı okulun. Daha doğrusu Kültür Bakanlığı'na bağlı olmanın verdiği başka bir durum vardı. Biz o mezuniyette aldığımız kartlarla bütün müzeler, öğren yerleri, yurt dışı müzeler hep ücretsiz gezeceğimizi biliyorduk. Yani mezun arkadaşlarımız, hocalarımız, bütün abilerimiz, ablalarımızdan öğreniyorduk. Ve tabii ki 5 yıllık bir eğitim, yüksek lisanslı mezuniyet 5+1 ile doktora imkanını elde edebiliyorduk. Dolayısıyla her şey sanki bize konservatif halde böyle kalsa iyi olacakmış gibi geliyordu. Ama bunun tabii daha enteresan bir altyapısı vardı ki o da iç mimarlık bölümünün nedense bu fırsattan istifade
mimarlık bölümü içinde adeta bir yüksek lisans kürsüsü gibi mekan düzenleme adı altında bir kürsüde eğitilip lağvedilmesi söz konusuydu. Tabii bu korkunç bir şeydi. Biz de o dönemde nedense proje konumuzu alamadık kürsüden. Bunun nedenlerini sorduğumuzda karşımıza Sadun Hoca çıktı. Çocuklar dedi, yani hem bölümünüz tehlikede hem mesleğiniz tehlikede, sahip çıkın dedi. Ama biz tabii iç mimarlar konusunda orada bir bülten hazırladık. Onu hatta bende yazılısı vardı. Size vermiş olabilirim onun kopyasını. Özden Ergüner'le beraber gittik. Benim asistanımdı. Ondan sonra o vardı. Yani orada o gün oda olayı çözüme bağlandı. O günkü toplantıdan sonra. Ben orada her zamanki gibi mimarlara biraz fena çıkıştım orada. Sert çıkmıştım. Yani hatta onların solculuklarına vurdum. Siz solcu olacaksınız ama bir ayrım yapıyorsunuz dedim burada. Diye insan ya kolay mı ya bir eğitim var, nasıl dışlayabilirsiniz? Yani bunları orada hepsini söyledim ben açıkça. O gün olay bağlandı biliyor musunuz? Ondan sonra hiçbir toplantı yapılmadı ve şeylerde tabii Mühendis Mimarlar Odası Birliği kurulmalarımıza karar verdi iş mimarlar, peyzaj mimarları, plan ve bölge planlamacıları. Onlar orada o gün karara bağlandı. Yani o olmasaydı mimarlar hala ters konuşurlardı, aksi çıkarlardı. Bugün bu bağlantı yapıldı. Sanata ilgisi çok fazlaydı. Sulu boyayı çok severek yapardı ve gerçekten fırçası çok iyidir klasik teknikte sulu boya ile ilgili. Tasarım olarak bana her zaman minimalist olmayı, Adolf Loos'un o süslemenin bir cürüm olduğundan bahsetmesi, ben aslında onu ilk başta babamdan duydum. Detaylar ve çok fazla süslemelerden hoşlanmazdı ve genelde daha minimalist, yalın tasarımları severdi. Onu da bana yansıtmaya çalıştı. Yani çok süslemeci tavırlara girme derdi. Hatta ben resim yaparken ya da işte bir tasarım yaparken de bunu bu şekilde bana biraz yansıtmıştır. Daha yalın şeyler yap, daha minimalist olursan daha güzel olur şeklinde. Doğu kültürü diyemeyeceğim tam bize ama iki farklı kültürün bir araya gelmesi. Ama bizim evde son derece toleranslı, hoşgörülü bir ortam vardı. Annemin farklı bir kültürden gelmesi babam için asla bir problem değildi. Tam tersine İtalya'dan gelmiş olması annemin, sanatın içinden gelmiş olması, Roma'dan özellikle. Bizde her iki kültürün değerleri vardı. Hem Şeker Bayramı, Kurban Bayramı ya da işte diğer Cumhuriyet Bayramı kutlandığı gibi aynı şekilde Noel de kutlanırdı. Aynı şekilde yani annemin değerlerine son derece saygılıydı bir kere her şeyden önce. Annem de laik bir insan gerçi ama hiçbir sorun değil. Ben artı bir ortam oluşturduğuna inanıyorum. İki farklı kültürün bir araya gelmesi bizim için bence bir avantajdı. Akademinin Sadun Hoca'ya kadar gelen dönemlerindeki gelişmelerin bence en önemli gelişmesi akademinin Sadun Ersin Hoca'nın döneminde olmuştu. Çünkü o Batı görüş açısıyla akademiye çok şeyler kattı. Çok önemli atölyeler kattı. Çok önemli hocalar da kattı. Benim öğretim görevlisi olarak orada başlamam da bu artı katılan ve akademiye faydalı atölyeler kuran kişilerle birlikte bence akademinin en parlak ve en seviyeli standardını yakalama şansını Sadun Ersin Hoca zamanında akademi kazandı. Onun başkanlığı döneminde. İnsani ilişkileri açısından mükemmel bir insan. Sonra çok büyük bir dost oldum. Ve ben grafik
bölümün başkanlığına kadar sonradan çıktım. Ben grafik bölümüyle zaten iç mimari bölümü akademi içerisinde kapı komşusu idiler. Onun için çok fazla iç mimarlık bölümüne gidiyordum ve orada önemli projeleri izliyordum. Onlar da zaman zaman grafik bölümüne girip bizi izliyorlardı. Akademide böyle duvarları olmayan fakat her şeyiyle açık birbirine iletişim kurulabilen bir yapı vardı. Bunu da Sadun Bey sağladı diye düşünüyorum. Çünkü birçok kurumlarda, fakültelerde ki bölümlerin aralarında duvarlar vardır. Bu duvarları kaldıran kişidir Sadun Bey. Çünkü akademi bir bütündür. Bu eğitimin içerisinde bütün bölümlerin kendine has özelliklerini öğrencilerin ve öğretim üyelerinin izlemesi ve ilişkilendirilmesi gerekiyor. Sanat sadece iç mimari, endüstri tasarımı, grafik bölümü, seramik bölümü diye böyle duvarları örülmemiş bir hale gelmesi gerekir ki çünkü bizim hangi meslek olursa olsun seçtiğimiz meslek, bütün mesleklerde bir biçimde buluşuyoruz yani. Sanatsal bir estetik yaratıyoruz. Bu sanatsal estetiğin içerisinde seramik var, resim var, gravür var, baskı sanatları var, endüstri tasarımı var. Ama Sadun Hoca'nın özellikle hocalık yaptığı yer ise iç mimarlık bölümüydü. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki iç mimarlık eğer Sadun Ersin olmasaydı akademide Türkiye'de yetiştirdiği birçok önemli iç mimarlarımızda boyut kazanamazdı. Türkiye'de mimari eğitim, iç mimari eğitim değil. Sadun Bey'in böyle bir önemli işlevi var yani orada. Şimdi Sadun Hoca sanatçı kişiliği olan bir insan. Aynı zamanda aksiyon içinde olan bir sanatçı. Neden bunları söylüyorum? Yine akademinin tarihine baktığımız zaman evet hepsi sanatçı, akademi başkanlarının. Fakat aksiyon içinde olan sanatçı sayısı 3-5 tane. 140 sene boyunca 5 bile değil, belki 4 taneden fazla değil. Ve onların o dönemlerine baktığımız zaman Türk sanat tarihinde sıçramalar olmuş. Bunu üst üste iyi incelemek lazım. Bir sanat heyecanı varsa ve sanatı icra ediyorsa bütün alttaki öğrenciye kadar bu heyecanı duyuyor. Çünkü projeler geliştiriyor ve onun üzerinde düşünüyor. Sanat üzerine düşünüyor. Akademik çalışmalar onun üzerine odaklanıyor. Şimdi Sadık Hoca zamanında da bu olmuştu. Zaten sizin etütlerinizde de gözükecektir. Sadık Hoca çok yönlü bir sanatçı. Resimleri var. Resim çalışıyor. Enstrüman yapıyor. Mobilya tasarımları var. Bunların uygulamaları var. Yani uygulanıyor bunlar. Yaşıyor. Teorik değil. Mesela 2000'e yolu Doğru Sanatlar Sempozyumu kitabı var. Gördünüz mü bunu? Bakın böyle bir çalışma. Çok ciddi bir çalışma. Ve şu anda bir kaynak kitap var. Çok az sayıda kaldı. Tekrar basılması lazım. Bundan sonra sanatta o kadar önemli gelişmeler oldu ki sanat ve tasarım alanında. Türkiye'de çok büyük gelişmeler oldu efendim. Bu çalışmadan sonra oldu. Çünkü bu çalışmayı Türkiye'deki sanatla ilgili o günlerde herkes izledi. Ankara, İzmir, kim varsa Türkiye'de. Herkes izledi, faydalandı ve hayata geçirdi. Çünkü böyle bir ateş yakıldı. Sonra bu yangına döndü. Ve bu uzun süreç sürdü. Çok uzun sürdü. Yani hala etkileri devam etmektedir. Şimdi bu kadar önemli bir işi ancak Sadun Bey yapabilirdi. Yani Sadun Bey gibi sanata hayatını vermiş bir şahsiyet yapabilir. Sadun Bey'in özelliği bu efendim. Çok değerli bir hocamızdır. Benim çok önem verdiğim bir kişidir. Benim için ayrı bir yeri var. Bu okul Bauhaus kavramına göre kurulmuş. Zaten Alman hocalar da var. O ekolün çok ünlü temsilcileri. Bu kavram nedir?
bütün bilim dallarının ve bölümlerin ve sanat dallarının beraber çalışması. Yani sanatla diğer dalların buluşarak kalitenin arttırılması ve biz bu şekilde eğitim gördük. Yani bugün bu sistem bizim okulda hala bir miktar sürüyor, diğer okullarda çok az ve maalesef Sadun Hoca gibi hocaları diyelim ki mimarlık öğrencileri benim gibi artık tanıyamaz kolay kolay. Bizim şansımız tüm o bölümlerle grafik olsun, dekor olsun, resim olsun, heykel olsun. Biz mimarlıktayız ama onlarla iç içe, onların da yönetiminde eğitim görüyorduk ve Sadun Hocam buna çok sıcak bakan biriydi. Yani çok birleştiriciydi. O yüzden de biz de cesaret buluyorduk ona gitmeye. Düşünün, çok önemli idari görevleri vardı. Rektörden tutun, bölüm başkanı, dekan, her şey Sadun Hoca oldu. Ama biz öğrenciler, ki o zamanın öğrencileri bugünkü gibi böyle rektörlere gidemezdi. Ama Sadun Hoca o balkonda dururdu. Bir kere çok şıktı. O çok hoşumuza giderdi, onun giyim tarzı. Ama o şıklık bir mesafe koyan şıklık değildi. O bizi çok davet ederdi yüz ifadesiyle. Bizler de tın hocam sizin derslerinize girebilir miyiz? Hocam siz çalışırken bakabilir miyiz? Gelin. Hep böyle. Ve idari görevi varken de asla diğer sanat işini hiç bırakmadı. Dolayısıyla biz güzel sanatların atölyelerine mimarlar olarak katıldık. Bir de ortak dersimiz vardı. Buna akademi reformu deniyor. Yani 1. yıl mimarlar, grafikerler, heykeltıraşlar, işte seramikçiler, herkes beraber 2 gün, tam gün ders görüyordu. Ve bütün hocalar bu derslere giriyordu, bize nezaret ediyordu. O yüzden bizim mimarlar olarak güzel sanatlarla çok yakın ilişkimiz ve Sadun Hocam gibi hocalarla ilişkimiz hala sürüyor. Bu öğrenciyken Sadun Hocamı tanımam, bir derdimiz oldu mu gidip babamız gibi soruyorduk. Ne yapalım diye. Öyle bir insan, siz de tanıdınız. O İtalya'da eğitim aldı. Hatta orada geliştirmişti kendini. Biraz o tarzda çalışırdı. Çok fazla şeyini bilmiyorum. Yani zaman zaman okudum ama şu anda hatırlamıyorum yaptığı şeyleri. Ama eli çok kuvvetliydi. Çok güzel sulu boya yapardı. Bizde o çok önemlidir çünkü. Yani şimdiki mesela öğrencilerde o yok. Şimdi herkes bilgisayarda çizim yaptığı için o yok. Halbuki bizde mutlaka sulu boya ve karton üzerine, sulu boya kağıdı üzerine projeleri çizerdik. Yani hata oldu mu, şimdiki gibi ekrandan sil, oraya koy yoktu. Bir hata oldu mu tamam baştan çizerdik. Ve hepsini boyayıp teslim ederdik projeleri. Sadun Ersin Hoca artık dekoratör kelimesini tarihe gömdük. Dekoratör kelimesi misyonunu tamamladı. Ve buna benzer bir cümle kurduğunu hatırlıyorum. Artık iç mimarlık terimini kullanacağız. En uygunu da zaten bu terim dediğini hatırlıyorum. Şimdi ben bu arada Sadun Hoca'ya şöyle hak veriyorum. 1966 yılında bir kamu bankasında ben göreve başladığımda, yani daha doğrusu Ziraat Bankası İnşaat Müdürlüğü Mimari Bürosu'nda başladığımda Ankara'nın meşhur siteler mobilya sanayine
de işimiz dolayısıyla gidip gelirken bu dekorasyon işleri itina ile yapılır kelimeleri gerçekten sıkmaya başlamıştı yani. Böyle işte dekoratör, dekorasyon. Ondan sonra bunu da birçok mobilya esnafı yanlış yazıyordu. Mesela dekorasyon, dekoratör tabirini kullanıyor. Yavaş yavaş 1960 iyi hatırlıyorum. 1963 yılından itibaren 1963 yılı değil hatta 1962 yılından itibaren Ankara'ya gelip çalışmaya başlayan iç mimarlar yeni bir boyut kazandırdılar. Tabii yani 50'ler ve 60'lar endüstri çağının her yerde etkisini gösterdiği bir dönem ve hakikaten çok büyük tasarımcılar var. Yani hatta daha evvelden yani Bauhaus'tan itibaren yani benim en beğendiğim Bauhaus'çulardır zaten. Ondan itibaren daima bir yenilik arayışı ve bu mimariye de yansıyor. Mimariden dolayı da iç mekana ve eşyaya yansıyor. Çok büyük tasarımcılar çıkıyor Batı'dan. Hem İtalya'dan hem de İskandinav ülkelerinden. Mesela Giaponti gibi bir İtalya'dan Casina'ya çizdiği, yaptığı, ürettiği eşyalar. Castiglioni gibi, Mangiarotti gibi. Şeyden de Danimarka'dan da Jacobsen, Fritz Hansen'in ürettiği eşyalar, diğer tasarımcıları. Finlandiya'dan Alvarado. Yani hepsi büyük isimler. Ama dediğim gibi ben işte bir Mies van der Rohe'cu, bir Corbusier, bir Marcel Breuer her zaman benim en favori eşyaları yapan büyük ustalar olarak görüyorum. Yani biz modernizmi kalıcı olarak düşünüp hep hareket ettik. Böyle çok absürt çizgilere gitmedik. Bir cemiyet kurmak tabii bir topluluk daha bir iş yapmak için bir faydası var. İşte onlar herhalde ön ayak oldular. Onlar çünkü asistandı bizde. Zaten Hayati Bey'den çok biz onlardan çok istifade ettik. Baki'yle Reşat'tan. Yani çok şey öğrendik. Doğrusu çok emekleri vardır bizim üstümüzde. İşte beraber kurduk yani onlar ön ayak oldu. Sadun çok daha çekingen bir çocuktu. Hocamız birinci sınıf hazırlık sınıfıdır. Orada Edip Hakkı Köseoğlu vardı. Çok iyi ressamdı ve kendi de çok iyi hocaydı. Yani hakikaten ondan çok aldık, öğrendik. İkinci meslek seçimi gelince zaten 4 kısım vardı galiba. Bir iç mimari, moda, kumaş desenleri, afiş. Ben iç mimariyi tercih ettim. Daha çok iş yapabilirsin dışarıda o devirde diye. Hayati Bey'di hocamız. Yazı hocamız vardı, Emin Barın. O da çok meşhurdur. Vitray hocamız vardı. Mecliste hocamızın sayesinde o işleri aldık. Hepimize bir kısım, yani 5-6 kişiydik. Hepimize ayrı bir kısım verildi. Oradaki işlerde işte o kısmı dekore ediyorsunuz.
her şeyinden mobilyasını, şeyini, düzenini yapıyorsunuz. O yarışmayı tabii kazanmanız lazımdı. İlk alan projeyi kazanıyorsunuz. Ondan sonra ikinci esas projeye geçiliyor. Mimar bilhassa Hayati Bey hocamız iç mimarlara veriyordu. Hiç mimarla ortak olmak mecburiyetimiz yoktu. İç süsleme diye bir bölümümüz var. Oraya girsin diyorlar. Ben de demiyorum, bir şey diyemiyorum. Ben dolayısıyla orada iç süsleme bölümüne yazılıyorum. Ama tabii önce aday olarak sınavlara gireceğim. Sınavda çok iyi bir dereceyle kazanıyorum. Öğrenci oluyorum. Ve 2 tane o zamanlar galeri ismini taşıyan 2 tane sınıf var. Bir tanesi Edip Hakkı Köseoğlu'nun sınıfı, bir de Sabri Berker'in sınıfı. Ben Sabri Berker'in sınıfına düşüyorum. Yani seçim yapmak hakkımız galiba yoktu. Nasıl olduysa bilmiyorum. Sabri Berker'in öğrencisi oluyorum. İyi ki de Sabri Berker'in öğrencisi olmuşum. Çünkü Sabri Berker bir Makedonya doğumlu, Makedon insanı ve o yıllarda İtalya'ya gitmiş ve İtalya'da eğitim almış. Güzel sanatlarda eğitim almış. Böyle bir insan. Benim için tabii bu büyük bir kazanç. Ve bize sadece mesleğimizi yapmayı değil, sadece sanatla uğraşmamızı değil, kültürle uğraşmamızı bize aşılayan bir insan. Tabii artık akademik yaşamda ünvanlar alındığı zaman Sabri Berker de Profesör Sabri Berker diye bahsetmemiz gerekir. Profesör Sabri Berker öğrenciliğinin, özellikle sanat öğrenciliğinin büyük bir kısmını İtalya'da geçirmiş. Floransa kentindeki Güzel Sanatlar Akademisi'nde okuyarak geçirmiş. Ve ben de Floransa'da bir 9 gün, 10 gün kaldım. Müzelerinin hepsini gezdim Floransa'nın. Orada özellikle 2 tane büyük müze vardır. Bir tanesi Galleria degli Uffizi dedikleri müzedir. İkincisi de Museo del Comunale, yani belediye müzesidir. İkisi de dünyada eşi olmayacak kadar zengin müzelerdir. Yani şöyle söyleyeyim, ben gezerken diyelim ki eğer salonun yüksekliği 4 metre yüksekliğindeyse 4 metre üstüne kadar 4 tane sırayla resim var belki. Yani bir sıra resimle yetinmiyorlar. Başka yer yok çünkü. Yani en önemli ressamlar bile bakıyorsunuz en üst sıraya asılmış olabiliyor. Bu kadar zengin bir koleksiyon dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Benim için de tabii benim resim eğitimim içinde de çok büyük bir rolü vardır. Bütün bu gezilerin, bu müzelerin hem Uffizi hem Comunale benim için de çok büyük değerdir. Yani onun ötesinde de gezdiğim şeyler var. Öğrenciyle sıkı ilişkileri vardı. Hiç unutmuyorum 80'li yıllarda böyle alevler içinde Türkiye'de gençlik biliyorsunuz o yılları ve o sağ sol çatışmalar oldu pek bizim üniversiteye güzel sanatlara etmiyordu ama sirayet etmiyordu ama toplumda müthiş bir ayrımcı vardı sağ sol çatışmaları. Üniversitede de tabii
O 60'lı yılların gençliği zaten ateşli bir gençlikti. Fikirleri olan bir gençlikti. Şu veya bu şekilde. Bazen onlarla böyle merdiven başında Osman Hamdi salonun başında konuşmalar yapıyordu çocukları. İkna ediyordu, anlatıyordu. Zannetmiyorum ki şimdiki rektörler o şekilde olsun. Müthiş bir karizmatik yönü vardı ya, ikna edici. Başkanlık yönü vardı. Şimdi yani ben böyle rektörleri hatırlıyorum da Orhan Şahinler hocamız olsun, işte Sadun Ersin hocamız o zamanki adıyla akademi başkanlığıydı. Çünkü İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi ismi. İDGSA. Ben hep şimdi bana diyorlar ki şaka bir taraf ama sen nereden Mimar Sinan'dan mezunsun değil mi diyor. Yo diyorum. Nereden mezun? İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Tutkumdur benim bu. Hakikaten. Adnan Hoca hep benim. 3. sınıfta biz atölyeye geçiyorduk. 3, 4 ve 5. yıllarda hep Sadun Hoca'nın atölyesinde çalıştım ben. Onun atölyesinde kaldım. Samimiydik. Zaten işte 12 kişiydik. Odası yanımızdaki odaydı. Girer çıkardık. Tasihleri yapardı, düzeltmeleri yapardı. Çok yumuşak, çok cana yakın, öyle bir şey yoktu. Mesela Utarit Hoca çok disiplinliydi. Utarit Hoca, bizim Önder Küçükerman, Utarit Bey'in asistanıydı aslında. Onun için onun disiplini oradan gelir. Ama Sadun Hoca uzun seneler hep sonra gördük yer yer, zaman zaman bazı toplantılarda rastlıyorduk. Görüşürdük o kadar. Evde bize yakındı, Etiler'de oturuyorduk biz de. Özgür iradeli bir yönetici, despot değildi. En güzel tarafı bütün insanlarla son derece güzel kontaklar kurmayı başarabilen, insanları daha doğrusu heyecanlandırıp çalışma işlevini hızlandıran bir yöneticiydi. Bunu ben özellikle biliyorum. Daha sonraki yıllarda başkanlığı bıraktığından sonraki dönemlerde de beraber olduk. Özellikle benim akademide yaptığım bütün faaliyetlerde ona destek oldu. Yani onun çünkü akademideki yeri farklı bir yer. Yani daha doğrusu akademiden Sadun Ersin geçti dediğimiz zaman çok doğru söylemiş olursunuz. O geçmemiş olsaydı akademi özgür ve özerk yapısı bugünkü kadar mükemmel olmak, bugünkü kadar derken bugün tabii çok düşündürücü bir dönem yaşıyoruz. Ama Sadun Ersin hala yaşıyor. Özellikle öğrencilerinde yaşıyor. Bizim gibi öğretim üyesi olarak birlikte çalıştığı arkadaşları, kardeşleri veya kendi yaştaşları içerisinde Sadun Bey'in çok özel bir yeri var. Her şeyden önemlisi de Sadun Bey'in mekan ve sanatsal obje ilişkisi konusundaki bence yeteneği ya da bilgi aslında bu. Ve bu bilgiyi icra etmesi öncü bir hareketti. Biz o günlerde farkında değildik ama şunu hissediyorduk. Farklı bir insan, iyi bilgilerle donanılmış bir insan. Bunu hissettiğimiz için düşünebiliyor musunuz? Ben heykel bölümünde bir öğrenciyim. Ona gidip bazı şeyler danışıyordum. Yani bunu demek ki o dönemlerde biz hissediyorduk. Bunu tam bilinçli olarak fark ettik. Neden diyeceksiniz? Mekan ölçüleri o kadar belirleyicidir ki. Bu bütün insanın o mekanda yaşayış şeklini belirler. İçinde yer alan objeler, nerede duracağı, obje boyutu. Bir de tabii bunun mühendislik kısmı var. Yani onun ergonomisi var. Birçok şey iç içe. Bu anlamda baktığınız zaman aslında çok zor bir sanat ve tasarım şeyi. Yani siz daha iyi bilirsiniz. İşiniz 2,60 tavanlı bir daireyle, yaşanan alanla 3 metre yani eskiden kullanılan alan arasında çok fark var. İçine koyacağınız mobilya ile fark ediyor. Tasarım hem mekanı etkiliyor hem mobilyanın ölçüsü etkileniyor. Şimdi bunlar
karşılıklı bir alışveriş. Bu etkileşim içinde de insanın paylaşımı etkileniyor. Düşünce şekli, davranışları etkileniyor. Bu heykel için de böyle efendim. Bir heykele, bir mekan, ya o da bir obje. 3 boyutlu bir objeden bahsedebiliyoruz. Ve bu objeye dokunuyorsunuz. Bu objeyle birlikte yaşıyorsunuz. Artık bir parçanız oluyor. O zaman da sizi etkiliyor, yönetiyor açıkçası. O mekanda sizi yöneten parçalar olmaya başlıyor. Sadun Bey bunları biliyordu o tarihte. Düşünebiliyor musunuz? Bugün konuştuğumuz şeyleri ancak bilen bir insan bunları yapabilirdi. Yani yaptıklarına dönüp baktığımız zaman ha diyorum bunları biliyormuş o zamanlar. Ama dile getiriyordu ama getiremiyordu. O ayrı. Ya da getirmek istemiyordu. Hiç önemli değil. Karşımdaki nesne bana bunu bildiğini söylüyor. Bence öncü sanatçılardan biridir Sadun Bey. Öncü tasarımcılardan biridir desek daha doğru. Babamın bir de müzik yönü vardır. 2 yıl konservatuvarda eğitim görmüştür. Tabii bu bize de yansıdı. Hem genetik olarak benim müziğe eğilimim olduğunu fark etti ve 7 yaşından itibaren 20 yıl boyunca ben ders aldım. Ve onun santur enstrümanına hakimiyeti vardı. Aynı zamanda zaten o enstrümanı da geliştirdi, tasarımlar yaptı. Daha yeni, daha çağdaş bir forma soktu o santuru. Ve tabii bu doğrultuda beni de müzik çalışmalarımda destekledi. Ayrıyeten şöyle bir yönü daha var babamın. Kendisi santur çok az bilinen bir enstrüman olduğu için onu mümkün olduğu kadar konservatuvar öğrencilerine, özellikle bu işi profesyonel ve ciddi bir şekilde yapan konservatuvar öğrencilerine tanıtmak istedi. Ve aslında bizim üniversiteye bağlı olan Devlet Güzel Sanatlar Konservatuvarı'nda da müzikoloji dersleri verdi bir dönem. İş disiplini her şeysiyle çok yakın arkadaşımdı ve santur çalıyordu. O santurunu da bizim askerlik kampına da getirmişti. Geceleri orada akşam çadırda yattıktan sonra geceleri çıkardık, çalardık. Bizim binbaşının çadırı da daha ilerideydi. Geceliğini dinliyormuş, hiç ses çıkartmazdı. Ertesi gün sabahleyin kalkınca hadi herkes uykuda bu sefer. Geceleri sabaha kadar santur çalarsınız ama gündüzleri kalkmazsınız falan derdi. Ama hoşuna gidiyormuş. Öyle bir hatıralarımız da oldu. Maketçiliği mesleğimiz icabı, yani iş mimarlık olarak bazen çizimle anlatamayacağımız bazı kısımları maket yaparak anlatmak da bizim alanımız içerisinde olan bir eylemdir. Yani biz iş mimar olarak da çok maket yaptık, çok yaptırdık öğrenciye. Hele mesela endüstri ürünleri tasarımına bir çift yönlü bir göreve geldiğimiz zaman öyle bir dönemimiz oldu bizim. İç mimar endüstri tasarımı diye iki ünvanlı tek diploma verdik bir zamanlar. O yıllarda mesela diyelim ki bir arabalı vapurunun maketini yapıyor öğrenci. Onun iç mekanını yapıyor falan. Onun maketini istedik kendisine. Yani zorunluydu o maketleri yapması. Dolayısıyla biz öğrenciye onu isterken daha önce biz de ona benzer yollardan geçtiğimiz için maket nasıl yapılır bunları biliyorduk. Yani maketin bazı olaylarda tasarımı destekleyici bir özelliği vardır, karakteri vardır. O da olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi yani şeyde yaptığımız bu kilisenin maketinin yapılmasında ben Almanların bilmediği bazı teknikleri onlarda öğretmiş oldum. Yani bir karşılıklı, hani İtalya'da reciproca derler, yani karşılıklı ilişkiler. Yani ben onlardan bir şey öğrenirken onlar da benden bazı bir şeyler verdiler. Çünkü ben bir Türkiye'de belirli bir yere gelmiş gene bir kişi olarak
Yani bir akademisyen olarak benim de onlara anlatabileceğim, öğreteceğim şeyler vardı. Nitekim hiçbir zaman için o 75 tane çizimi yaparken kimse bana müdahale etmedi. Hiç. %100 aynısını ben imza ettim. Sonra ben ayrılacağım. Oradan bitti işim. Ayrılacakken dediler ki siz bir ham ozalit topu alın, bize getirin. Bizim burada makinemiz var. Size bunların kopyalarını çıkartalım. Yani sizin çizimlerinizin kopyalarını yapalım. Alın, götürün dediler ülkenize. Bilgi birikimi yoğun olan insanlar, şunlar hepsinde yaklaşık aynıdır. Bir kere dinlemesini bilirler ve farklı alanlara saygılı olmasını bilirler. Sadun Bey'de bu özellikler vardı. Bir şeye başladığı zaman, bir kuruma yetki verdiği zaman, başlatıp da siz buyurun bunu organize edin dediği zaman pek işlerine karışmazdı. Yani onların yaptığı mesaiyi saygıyla karşılardı. Şimdi böyle bir özelliği vardı. Yani benim mesela 65 yaşındayım. Bugüne kadar tanıdığım en saygılı insan, biliyor musunuz? Daha saygılı bir insan ben tanımadım. Yani insana saygılı. Çocuğa düşünün, ben o zaman bir çocuğum. Bana bile saygılı davranırdı. Bir öğrenciyim. Yani dinleyebilen bir insandı. Böylece ben şunu gördüm. Dinleyen insanların öğrenmesi de bitmiyor. Kaç yaşına gelirse gelsin öğrenmesini öğrendiği için sürekli kendini geliştirebiliyor. Sadun Bey'de böyle bir özellik var. Bu herkeste yoktur. Çok az insanda var. Sonradan ben öğrendim. Asistanken öğrendim. Roma'da falan okumuş. Yani çok güzel bir eğitim görmüş. Hem akademide okumuş, hem yurt dışında okumuş. Bilgili bir insan yani. Sadun Hoca'nın disiplinler arası tasarım yaklaşımı beni çok etkiledi gerçekten. Ve kendim restorasyon mimarıyım. Kendi branşım restorasyon. Ben restorasyonda onun gösterdiği yoldan bu ekip çalışmasını sürdürdüğüm için, yani onu onun üstünden tanıdım ve bu Sadun Hoca'nın en büyük özelliği bence günümüzde biraz da unutulan tasarımı bütüncül olarak görmesiydi. Yani o yüzden evet iç mekan, iç mimarlık ama dediğim gibi yani bu iç ve dışın ilişkisini de bir bütün olarak yorumlayabilen bir insandı. Hocamızın diğer bir özelliği, kendisi çok okurdu, bizi de okumaya özendirirdi. Hem klasik bu konudaki kitapları okurdu, hem yeni yaklaşımları izlerdi. Yani sadece tarihsel bakmazdı. Şimdi Sadun Hoca çok disiplinli bir insandır. İşinde çok nettir. Yani orta yoktur. Mutlaka bir şey sonuca ulaşmalıdır. Yarım kalamaz hiçbir iş. Yani öğrenci işlerinde de öyle, okuldaki sistematik çalışmalarında da öyle ve işler, bir iş yapılacaksa dört dörtlük olmalıdır. Tertemiz bitmelidir. Yani sonucu herkese katkı sağlayacak şekilde olmalıdır. Sadun Hoca evet çok ılıman bir yapıya sahiptir ama iş disiplininde mükemmeldir diyebilirim size. Çalışırken tabii öğrencileriyle ben daha çok ilişkilerini gözlemleme şansım olmuştu araştırma görevliliğim döneminde. Öğrencilere de çok öğreticidir. Öğrenci aslında öğrenciyi korkutmaz. Öğrenciyi çekingen, içine döndüren bir yapıya sahip değildir. Öğrenciyle saygı çerçevesinde ama aynı zamanda arkadaş gibi yaklaşan bir yapıya sahip. Yani o güler yüzünü asla hiçbir şekilde öğrenciyle muhatap olurken de değiştiren bir insan değil. Levent isminde bir öğrencim vardı. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye gitti. Londra'da benim derslerimde gördükleri için bir miktar restorasyon olayına değindiğim için şeye gitti. Orada bir restorasyon bölümüne yazılıyor.
bir üniversitede. Tesadüf bu ya. Restorasyon hocası da bir tür kanun. Tabii şimdi ne beni tanıyor Gürkan, daha benim ismimi biliyor. Benim ismimi biliyor. Emirgan Şerifler Yalısı'ndaki yapılan işleri görmüş. Ve benim Levent'e diyor ki, bak ben diyor Türkiye'de bir tek restorasyon doğru dürüst bilimsel olarak yapılmış restorasyon işi biliyorum diyor. O da Sağdun Ersen'in Emirgan Şerifler Yalısı'nda yaptığı restorasyonlardır diyor. Levent'e söylüyor bunu. Levent'in benim öğrencim olduğunu bilmeden söylüyor bunu. Levent de Türkiye'ye döndüğü zaman bunu bana söylüyor. Bu Zeynep Hanım kimdir? Çok merak ettim ama bana bir madalya verdi o. Soyut bir madalya. O burada duruyor. Ben 5 sene o Emirgan Şerifler Yalısı'nın öyle bir kahrını çektim ki yazı, sıcağı, kışı, kar yağardı, geceliğin çalışırdık. Pencerelerden karlar girerdi içeri, inanır mısınız? İskeleden aşağı inen bir tane yağlı radyatörüm vardı. Üstüne oturuyordum, ellerimi ısıtıyordum aralarında. Buz tetmiş ellerim çalışmıyor. Ya ben bu şekilde yaptım o işleri. Kim yapar bunları? İnanç sahibi insan yapar. İnancım var. Yani bugün yaptığım bu işlerden hiç pişman değilim. Babamla birlikte yaptığımız bir iki proje var. Bir tanesi en önemli olanı Emirgan Şerifler Yalısı, Emirgan'da bulunan. Hatırlamıyorum, sanıyorum Kültür Bakanlığı'na aitti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait bir yalı halen. Ve orada 3-4 yıl boyunca duvar ve tavandaki, aynı zamanda ahşap kapılardaki, dolaplardaki tezyinatların restorasyonunu almıştı babam. Ve okuldan kendi öğrencilerinden bir ekip oluşturmuştu. 2 öğrenci vardı aslında. Kendisi de bir fiil çalışıyordu zaten. O ekibe beni de kattı. Çünkü ben de o zaman 4. sınıftaydım akademide. Ve bizim üniversite 5 yıllıktır. 4. yılda ve 5. yılda onunla birlikte çalıştım ben de. Esas söyleyeceğim önemli şey şu. Bilimsel olarak restorasyon ilkelerini bana gerçekten babam öğretti. Nasıl doğru restorasyon yapılır, restorasyonda ne gibi hatalar vardır gibi. Birlikte çalışmayı en çok istediğim hocalardan biriydi. Ama ne yazık ki tam bir projeyi birlikte onunla hazırlamadık ama farklı bir gelişim, mesleğimiz için çok farklı bir gelişmeyi oluşturduk. 1976-77 dönemi, yani ben 77-78 girişliyim. Benden bir yıl önceki iç mimar arkadaşlarımız onun şefliğinde Boğaziçi'ndeki Şerifler Yalısı'nın röleve ve restorasyonu ile ilgiliydi. Ve o çalışmalarda bizler de o projeleri incelerdik. Sağdun Hoca o sıralar bazı restorasyonlarda çalışıyordu. Bugün çok üzülerek söylüyorum, o kalite yok. Özellikle iç mekan tasarımlarında restorasyonlarımızın çok az binada aynı kaliteyi görüyorum. Sağdun Hoca'nın Şerifler Yalısı projesi bu açıdan değil Türkiye'de, dünyada olağanüstü bir örnektir. Yani o çapta bir sanatçının gidip o iç mekanın tezyinatını yapması olağanüstü bir işti. Ben de o çalışmada onun bana motivasyon vermesiyle bulunmak şansına eriştim. Benim restorasyona ilgimi sezdi. Rahmetli dayım Mehmet Alper Etili ilk beni heveslendirmişti. O zaman böyle ayrı, bunların eğitimi ayrı olarak yapılamıyordu. Ben de Sağdun Hoca'nın o işte olduğunu duyunca acaba o binayı görebilir miyim dedim. Hoca da tabii gel sen dedi ve o çalışmada ondan çok şey öğrendim. Ondan öğrendiklerimi hala kullanıyorum. Şerifler Yalısı'nı biliyorsunuz belki, Emirgan'da çok önemli bir eser, harap durumdaydı. Sağdun Hoca bunu ele aldı. Yani
binanın restorasyonu içinde öncü oldu hoca. Ve onun tezyinatı belki bizim tezyinat tarihimizin, iç mekan tasarlama tarihimizin en önemli örneklerinden biri. Onun hocanın elinden çıkmış olması Türkiye için büyük bir şanstır. Sadun çok yerde işler yaptı. Bilhassa Emirgan'daki müze. Emirgan'daki müzenin giriş kapısı. Bunları birçok şey yaptı Sadun orada da. Bir de ayrıca Sadun'un çok önemli Emirgan'da Mirgün yalısı vardı köşede. O Mirgün yalısının tavanını Sadun ayrıca teknisyen olarak tavanda yatıp bütün şeyleri çizdi eskisi gibi. Sadun'un en önemli çalışmalarından birisi Mirgün yalısıdır. Mirgün yalısında tavan dizaynını bilhassa usta gibi el oturdu ve yatarak iskele kuruldu ve Sadun onları bütün tavan dekorunu yaptı. O zaman hep duyardık. Herkes İzmir Fuarı'na koşardı. Öğrenciler de işte onlar da haftalık filan hem iş hem biraz gezmek hem öğrenmek hem de böyle biraz para kazanmak için o İzmir Fuarı'nda çeşitli sanayi kuruluşlarının standleri hazırlanırdı. Tabii bunların başında o işleri alanlar hocalarımızdı yani. Böyle bir sistem vardı yani öyle bir dönem olurdu. Onlar da herhalde zaten para kazanıyorlardı, işlerini yapıyordu. Hocalarımız hep böyle oralara giderlerdi yani öyle hatırlıyorum. Hiçbir şey görmemiş insana görmeyi öğretmek lazım. O görmeyi de ancak iyi örnekleri görerek anlatabiliyor size. İyi örnekleri gösteriyor. Yoksa hakikaten ben hatırlıyorum bizim sınıfta birkaç arkadaş vardı. Onlar böyle hiç onlarla ilgilenmez, kendileri tasarım. Ama o kadar kötü şeyler yapıyorlardı ki. Korkunçtu yani. Hani yaptığı eşya, koyduğu şey. Hani o belki bir görüş getirdi Türkiye'ye. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu yaptığınız şey o kadar özel, o kadar güzel bir şey ki. Yani bu tarihte bize hayatımıza girmiş, hayatımızda damga vurmuş bu tip yapıları ve insanları ortaya çıkarmak, haklarında bir kalıcı bir şey yapmak kadar güzel bir şey olamaz. O yüzden Sadun Hoca'nın bence akademik hayattaki başarıları, akademi başkanlığı ve İç Mimari Bölüm Başkanlığı gibi sınırlı bir yer içerisinde değil de dünya boyutuna kadar uzanabilecek bir felsefeyi, sanatsal görüş açısını, bakış açısını yerleştirmesi açısından da bence çok önemli bir yere sahip. Daha sonraki yıllarda da bizim çok kesişen şeylerimiz oldu. Yeditepe Üniversitesi'ni ben kurduğum zaman, özellikle Güzel Sanatlar Fakültesini kurdum. Ve Sadun Hoca ders verdi orada. Sonra ben bıraktıktan sonra da orada çok kısa bir dönemde dekanlık yaptı. Yani benim kurduğum okulda bu defa Sadun Hoca da çok önemli bir görev yaptı. Bugün Türk sanatında iç mimari deyince bence başlangıç noktası olarak Sadun Ersen belki sanır sayılması ve konuşulması lazım gelen kişidir dememiz gerekir. Noga'nın belki bugüne gelmesinde ve buradaki çok önemli sanatçıların, Nurullah Dertler'in, ondan sonra Doğan Çaylar'ın, Bedir Rahmiler'in, bu büyük ustaların gelip bu atölye çalışmasında Sadun Bey'in bana verdiği, arkadan yaptığı desteğin de önemi var. Onun için Sadun Bey'i Allah uzun ömürler ve sağlıklar versin diyerek bence onu gözlerinden öperek ayrılmak istiyorum. Ayrıca bu eğitimin bir parçası yaptığınız, ben ayrıca sizleri de kutluyorum. Bu kadar önemli bir konuyu göz ardı etmeden gündeme getiriyorsunuz ve kalıcı hale getiriyorsunuz. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Film Arşivi, Sinema TV Enstitüsü'nün kuruluşu,
Yani diyebilirim ki hemen hemen bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nin MSGSÜ olmasına kadar ki, yani Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olmasına kadar ki, artık o yok, emekli, ama o kadar fazla bölümün oluşmasında ilk fikir hocalığı yapmıştır ki bence o bölümlerin de öğrencilerinin bilmediği bir konudur belki. Şükran borçlu olmaları lazım. Çok başarılı bir kişiliği ve bilhassa karizmatik bir şahsiyeti vardı. Çok değerli bir insandır. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği çok önemli bir kişiliktir. Hocamızdır. Her zaman, her yerde de onu anarız. Ben sık sık ararım. Bazen de gidip arıyoruz, konuşuyoruz. Kızı da arkadaşımız, hocalık yapıyor. Benim eşimle de beraberler Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Kendisine sağlıklı ve nice güzel, mutlu yıllar diliyorum. Sizin de bu şekilde hocamız hakkında bir çalışma yapmanız, hakikaten sizi canı gönülden tebrik ederim. Başarılı olmasını dilerim. Kalıcı bir belge olacağına hiç şüphem yok. Kendisi için de çok önemli bir şey olacak, yani haz olacak, bir kuvvet olacak bu olgunluk çağında hocamızın, değil mi? O da herhalde çok mutlu olacaktır sizin bu çalışmalarınızda. Sevgi çok güzel şey. Sevgi çok önemli bir şey. Hayatın en önemli faktörü sevgi. Bir işi severek yaparsanız onunla nasıl olsa alakanız kuvvetleniyor. Ve dost oluyorsunuz sevgiyle. Önemsediğim hep söylüyorum, tekrarlıyorum onu. Onu evet olarak kabul edebilirsiniz. Bir kere çağı iyi anlaması lazım tasarımcının. Bugünü anlaması lazım ve düne ait iş yapmamalı. Bugüne ait yapsın veya gelecek için yapsın. Gelecek için yapmak demek yeni bir yaratım demektir. Eğer bunu yapabiliyorsa onu yapsın. Bizi oraya doğru sürüklesin. Yani diğer bilmeyenleri de, görmeyenleri de geleceğe doğru sürükleyen bir tavır takılsın. Bugünün öğrencisi, yalnız bugün öğrencisi değil, bugünün bütün iş mimarları, tasarımcıları, ne olursun yanlış iş yapma, geriye dönük iş yapmayın. Geriye dönük işi para kazanmak için yapmayın, ileriye dönük bir şeyler yapın, yeni bir şeyler ifade edin. Hayat budur zaten. Hayat hep yeniye dönük. İnsanlar doğmuyor mu? Yani öldürmüyoruz, doğuruyoruz. Değil mi? Mesleğimizi niye öldürelim? Doğuruyoruz. Aynen senin yaşamın gibi. Çocuklar doğurmuşsun. İşte yani meslek de öyle bir şey. Meslek doğurgan bir şey. Meslektaş doğurgan bir yaratık. Geriye gitmesin, öldürmesin. Geleceği yaratsın, onu yaşatsın. Yani öyle. Bu kadarla kapatalım mı? Benim son sözlerim bunlar. Hep konsept. Çünkü konsept derken bugünü buluyorsunuz. Bugünü bir hareket noktası buluyorsunuz orada. Ondan sonra ileri gidebilirsiniz. O konsepti bulmazsanız, bugünü yakalayamazsanız ileriye gidemezsiniz. Geriye gidersiniz. İşte böyle yani ben sizi tebrik ediyorum. Yani hepinizi çok seviyorum. Yani o sevgi güzel bir şeydir, kelimedir. Devam edin, böyle devam edin diyorum. Tamam. Bu kadar bitirelim. Ağlaya bitirmek güzel bir şey değil ama. Güleriz, gülerek de hatırlayın bizi. Evet, öyle hatırlayın.